Aniden bir haber aldık. Topkapı Sarayı'nda yangın çıktı. Tabii Topkapı Sarayı'nda yangın çıktı haberi tüylerimizi diken diken etti ve bizi büyük bir telaşa soktu. Topkapı Sarayı asırlar öncesine giden muhteşem binalar ve bu binaların içinde bulunan son derece kıymetli mukaddes eşyalarla dolu. Yani hem mukaddes özel insanların emanetleri var, hem bunun dışında maddi değeri yanında manevi değeri kat kat fazla tarihi şahsiyetlere mal olmuş kıyafetler, takılar, mücevherler, koskoca bir Osmanlı tarihini barındıran avlular, binalar ve objelerle dolu. Sonra öğrendik ki Topkapı Sarayı'nda yangın aslında birinci avlu ön bahçe Osmanlı'nın alay meydanı dediği bir binada çıkmıştı. Hızlı bir şekilde de söndürülmüştü. Sabahleyin gazete haberlerine ya da medyaya düşen bir takım haberlere baktığımda haberlerin hepsinin ama istisnasız tamamının yanlış ve eksik olduğunu gördüm. Tarihi restoran binası yanmış. Ya Allah aşkına, Topkapı Sarayı'nın bahçesinde tarihi bir restoran binası yok ki. Yani haber bir yerden yazılmış, hepsi birbirini taklit etmiş. Ya bir tane bilen insana sormak akıllarına gelmemişim bu medyanın, basının. Ben de mecburen oturdum, size bu tarihi restoran binasını anlatma kararı aldım. Topkapı Sarayı'nın bahçesinde dün gece yarısı yangın çıkmış mıydı? Nereden çıkmıştı? Hangi bina ne kadar hasar almıştı? Ve o bina ve çerçevesinde yaklaşık 2000 yıl boyunca neler olmuştu? Hepsini şimdi sizler için özetliyorum. Hazırsanız başlayalım. Topkapı Sarayı kendi içinde 3 avludan oluşuyor. Aslında 2 esas avlu var, bir de ön bahçe var. Ön bahçede sonradan avlu olarak algılanmış ve avlu olarak isimlendirilmiş. Topkapı Sarayı'nı anlamak için 3 tane tarihi kapıyı bilmeniz lazım. Hani 3. Ahmet Çeşmesi var ya, bir tarafında Ayasofya Camii var. İşte oraya geldiğiniz zaman önünüzde koca bir anıtsal kapı vardır. Bu kapı Bab-ı Hümayun'dur. Bab-ı Hümayun sarayın birinci kapısı. Bu sarayın ana bina giriş kapısı değil, aslında bahçe kapısıdır ve Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Fatih İstanbul'u fethettikten kısa bir süre sonra aynen babası 2. Murat'ın Edirne Sarayı gibi 2 avlulu bir saray yaptırma kararı alır. İşte o birinci avlu, hepimizin çok iyi bildiği bir kuleli kapı var. Sarayın sembolü. O Babus Selam, Osmanlı'nın orta kapı dediği kapı. O kapıdan sonra Birun avlusu, sonra sarayın en esaslı, en özel kapısı Babus Sade var. Oradan sonra da Enderun avlusu gelir. Birun ve Enderun. Birun avlusuna Babus Selam'la Kuleli kapıyla girersiniz. Enderun avlusuna da Babus Sade ile girersiniz. 2 avlulu bir saray. Fatih bunu yaptırıyor ama takdir edersiniz ki insanların bir evi varsa ve evin önünde bir bahçe varsa bahçeyi çeviren bir çit, bir duvar olmalıdır. Fatih de ne yapıyor? Sarayın bahçe duvarlarını çevirecek şekilde o Sur Sultani dediğimiz surları örüyor. Bir tarafı Marmara Denizi'ne, öbür tarafı Haliç'e, öbür tarafı Sarayburnu ucunda İstanbul Boğazı'nın kıyısına kadar uzanan, yani yarımadanın ucunu boydan boya çeviren saray surları. Peki bu sarayın bahçe duvarları dediğimiz Sur-u Sultaniye nereden giriyoruz? Ana giriş kapısı, bahçe kapısı. Bab-ı Hümayun'dan giriyoruz. Bab-ı Hümayun'dan girdiniz içeri. Bugün de girebilirsiniz. Hatta o kapıdan girdiğiniz zaman kimse size bilet, para sormayacaktır. Osmanlı'da da izinsiz girilebiliyordu. Oradan girdiniz. İşte içeri girer girmez hemen karşınızda, sol karşınızda kubbeli tarihi bir bina size göz kırpacak. Aya İrini. Önce Konstantin, daha sonra Justinianus tarafından yenilenen Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'daki en eski kilise binalarından bir tanesi. İşte o Aya İrini ile hemen solundaki Sur-u Sultani sarayın bahçe duvarları arasında bugün bir karakol binası var. Yangın bu karakol binasında çıktı. Ki o karakol binası Sultan II. Abdülhamit Han tarafından Topkapı Sarayı'nın etrafına yapılmış 5 karakol binasından biriydi. 4 büyük, bir küçük olmak üzere 5 karakol binası yaptırmıştı Sultan II. Abdülhamit Han. İttihat ve Terakki Abdülhamit Han'ı devirdikten sonra onu simgeliyor, onu gösteriyor, onu hatırlatıyor diye
3 büyük karakol binasını hiç acımadan yıkıp attılar. Bir küçük karakol kaldı. Bir de bu gördüğünüz büyük karakol binası kaldı. Yani yapı bu itibarla bizim için son derece önemli, son derece özel bir eser. Yani sarayın göz bebeklerinden bir tanesi ve son derece iyi ihtimamla korunmalı. Topkapı Sarayı'nın tabii bir 2. Mahmut öncesi var, bir de 2. Mahmut sonrası var. Neden öyle? 2. Mahmut'a kadar Fatih'ten itibaren padişahların yaşam alanı, devletin yönetim merkezi Topkapı Sarayı. 2. Mahmut'tan sonra artık padişah bugünkü Dolmabahçe Sarayı bölgesine taşındığı için, devletin yönetimi de oraya geçtiği için saray farklı işlevler üstlenmeye başlamış. 2. Mahmut döneminde farklı bir işlevi olmuş. Onun oğlu Sultan Abdülmecid, onun erkek kardeşi Sultan Abdülaziz dönemi ve yeğen 2. Abdülhamit döneminde farklı işlevler kazanmış ve günümüze bu şekilde gelmiş. Yani adım adım 2. Mahmut'la beraber askeri bir bölgeye dönüşmüş. Sultan Abdülaziz'le beraber askeri bölgeden İstanbul'un ulaşımının can damarı bir bölgeye dönüşmüş. Hatta kısa bir süre padişah hapishanesi olmuş ve nihayetinde 2. Abdülhamit Han döneminde devletin yabancı devletlere, elçilere bir boy gösterisi, tören merkezine dönüşmüş ve sonra adım adım bir müzeler yarımadasına dönüşüp Türkiye Cumhuriyeti'ne bu şekilde devrolmuş bir yarımada, bir saraylar bölgesi, Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi ve Gülhane Parkı'ndan oluşan o üçleme. İşte bu karakolun şahsında size bütün bunları detaylarıyla anlatmak istiyorum. Fatih İstanbul'u fethetmezden evvel şu an yanan bina Abdülhamit Han'ın karakol binası. O binanın olduğu yerde ne vardı? Konstantin milattan sonra 300'ler, günümüzden 1700 sene evvel Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olmuş. İstanbul Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olmuştu. Konstantin yeni başkentine yeni dini adına 2 tane önemli mabet yaptırdı. Ayasofya ve Aya İrini. Ama bunlar Nika ayaklanmasında tahrip edildi. Ayasofya tamamen yıkıldı. Aya İrini kısmen tahrip oldu. Justinianus Nika ayaklanmasını bastırdı. 3. Ayasofya'yı, yani şu anki Ayasofya'yı sıfırdan yeniden yaptırdı. Aya İrini'yi de tamir ettirdi. Yani o bölgede putperest Roma ve Hristiyan Roma döneminde imparatorluğa ait saray binaları yoktu. İmparatorluğa ait hastane binaları vardı. Samson Hastanesi. Keşişlere ait bir takım binalar vardı ve bir takım manastırlar vardı. Sarayburnu, 3 tarafı denizlerle çevrili, ıssız, sessiz, sakin. Hani böyle talebe yetiştirmeye uygun ortamlar. Böyleydi. Fatih İstanbul'u fethettiğinde yönetim merkezi olarak aslında önce Bayezid, şu an İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yeri seçti. Ama sonra Sarayburnu'nun stratejik konumunu gördü. Dedi ki devlet ve dünya buradan yönetilir dedi. Ve sonra babası 2. Murat'ın Edirne'deki 2 avlulu sarayının bir büyük gelişmişini buraya inşa etti. Bab-ı Hümayun, Fatih'in yaptırdığı o meşhur sarayın ana giriş kapısı, bahçe kapısı. Oradan giriyorsunuz içeri. Girdiğiniz zaman elimizdeki mesela Abdülhamit Han dönemi sonrası fotoğraflar var. Onun öncesindeki asırlara ait gravürler var. Çok daha öncesine ait minyatürler var. Bunlara mesela Matrakçı Nasuh'un Topkapı Sarayı minyatürüne bakıyoruz. Ya da Sultan Abdülmecid döneminde Ayasofya'yı A'dan Z'ye tamir eden Fossatilerin Ayasofya'nın minaresinden çizdikleri o muhteşem Topkapı Sarayı çizimlerine bakıyoruz. Hepsi bize orayla alakalı bir şeyler anlatıyor. Eksik ya da fazla, önceden olan, günümüzde olmayan ya da günümüzde şekil değiştiren bir takım kurumlar. Bab-ı Hümayun'dan girdiniz. Sola döndünüz. Sol tarafta geçen yüzyıla kadar bir takım binalar vardı. O binalar, yani şu anki karakolun duvarla arasında kalan kısım. Şu an orası boş bir alan, bir takım ağaçlar var. Orası Acemi Oğlanlar Ocağı, kışlası olarak kullanılmış yıllarca. Hatta bir ara saray sakalarının koğuşları da oradaymış. Sim sakaları koğuşları diye geçiyor arşiv vesikalarında. Onlar da oradaymış. Bir ara hasırcıların işliği olarak kullanılmış orası. Hasırcılar, saray hasırcıların işlikleri. Yani çalıştıkları, sanat icra ettikleri, üretim yaptıkları yerler. Şu anki karakolla hemen yanında Aya İrini var. Onun arka tarafında kalan bölge.
Ve özellikle Fossatilerin Ayasofya'nın minaresinden yaptıkları çizime baktığımızda Aya İrini ile Sur-u Sultani arasında kalan bölgede kocaman bir alanın etrafının çevrili olduğunu ve orada yığın yığın odunların bulunduğunu görüyoruz. Orası neydi? Sarayın odunhanesiydi. Evliya Çelebi bile seyahatnamesinde binlerce geminin taşıdığı odunun oraya sığdığını, oraya taşındığını, öküz arabalarıyla odunların oraya çekildiğini anlatıyor. Özellikle Karadeniz ormanlarından ciddi kerestenin yaz döneminde getirildiğini ve sarayın o bölgesine depolandığını biliyoruz. Odunhanenin arka tarafında da ne var? O odunların limandan, gemilerden saraya çekilmesine kullanılan öküzlerin barındığı öküzhaneler var. Yani öküz ahırları bölümü var. Yani yüzyıllar boyunca bu kurumlar orada durmaya, orada vazife görmeye devam etmiş. Sarayın kapısından girdik. Bab-ı Hümayun'dan. Peki sağ tarafta ne var? Bundan 3-4 sene öncesine kadar jandarma, sarayı koruyan jandarmalara ait orada birimler vardı. Yani kapıda bekleyen jandarmalarımızın nöbet değişimi yaptığı bir karakol. Şimdi orası da kaldırıldı. Normalde orada Enderun Hastanesi vardı. Osmanlı'da yüzyıllar boyunca. Bakın çok ilginçtir. Haremin hastanesi haremin en ucundadır. Haliç'e bakan tarafındadır. Yani insanların yaşam alanlarının dışındadır. Yani olur ya bir salgın hastalık meydana gelir, insanlara bulaşmasın diye hastaneler karantina mantığında biraz yaşam alanının dışına yapılır. Enderun neresi? Topkapı Sarayı'nda o ön bahçeyi geçiyorsunuz. Kuleli Kapı'dan girip Birun avlusunu geçiyorsunuz. Babus Saade'den sonra Enderun geliyor. Enderun sarayın en ucunda. Enderun Hastanesi sarayın girişinde. Bab-ı Hümayun'un kenarında. Hatta şimdi daha yeni birkaç hafta önce Bab-ı Hümayun'dan şimdi girer girmez oraya böyle X-ray cihazlarıyla bir geçiş kontrol bölgesi yaptılar. İşte o kontrol bölgesinin olduğu yer tarihte Enderun Hastanesi'nin olduğu yerdi. Hastaneye geçiyorsunuz. Onun arka tarafı şu an restorasyonu bitti. Belki bugün yarın ziyarete açılacak. Fodlahaneydi. Sarayın ekmek fırınlarının bulunduğu bölgeydi. Hemen devamında o su dolabı olarak adlandırılan su terazisi kulesi ve o şekilde Abdülhamit Han'ın sonradan Babus Selam'ın kenarından arkaya aldırdığı Cellat Çeşmesi'yle Babus Selam'ın önüne kadar geliyoruz. Abdülhamit Han tahta çıkmazdan çok daha önceleri dedesi 2. Mahmut döneminde saray Dolmabahçe'ye taşındığında biliyorsunuz 2. Mahmut 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdı. Ocağın lağvedilmesiyle beraber Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruldu. Bu kurulan ordunun bir yan birimi vardı ki polis hizmetleri veriyordu. Yani bir nevi bostancılık, saray bostancıları vardı. Bu bostancılar hem İstanbul'un kıyı şeridinin güvenliğinden hem de sarayın güvenliğinden sorumluydular. Sarayın dış güvenliği, iç güvenliğinden Zülfü Baltacılar, dış güvenliğinden bostancılar sorumluydu. Asakir-i Mansure-i Muhammediye ile beraber artık bu birim sarayın emniyetiyle de ilgilenmeye başladı. Ve boşaltılan, yönetimden arındırılan Topkapı Sarayı'nın o geniş Gülhane Parkı olarak bildiğimiz etrafı askeriyeye verildi. Nasıl 2. Mahmut Taksim'de Topçu Kışlası'nı yaptırdı. Yeni ordunun bir bölümü oralara konuşlandı. Ordunun bir bölümü de Sarayburnu'na konuşlandı. Oraya kışla binaları yaptırdı 2. Mahmut. Ve o binalarda yaşamaya başladılar. Sultan Abdülmecit döneminde artık yeni Dolmabahçe Sarayı yapıldı. Padişah ve devlet yönetimi yeni yapılan Kârgir Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Ve Sarayburnu Topkapı Sarayı'na ne oldu? Sultan Abdülmecit belli törenler için Topkapı Sarayı'nın en uç kısmına bir Mecidiye Köşkü yaptırdı. Babasının yaptırdığı kışla binalarını genişletti ve daha modern bir hale getirdi. Ve geliyoruz Sultan Abdülaziz dönemine. Sultan Abdülaziz döneminde 1863 yılında Sarayburnu'nda korkunç bir yangın meydana geldi. O Sarayburnu yangınında tarihi binalar hakikaten metruklaştı, harabeye döndü. Abdülaziz Han oralara bakım yaptırıp elden geçirdi. Bir de İstanbul ulaşımı için tren yolu getirildi. Rumeli tren yolu hattı Florya hattı üzerinden Sarayburnu boydan boya dolanıyor ve Eminönü
Yani bugünkü Sirkeci Garı'nın olduğu yere bağlanıyordu. Ve bu hattın dolanmasıyla beraber Topkapı Sarayı'ndaki o bütünlük bozuldu. Sultan Abdülaziz Han döneminde Topkapı Sarayı'nın bahçe bütünlüğü bozuldu ama padişah yapmış olduğu ek binalarla sarayı bir hayli toparladı. Sultan II. Abdülhamit Han dönemi Topkapı Sarayı için bir dönüm noktasıdır. Yani diyeceksiniz ya normalde Abdülhamit Han nerede yaşıyor? Yıldız Sarayı'nda yaşıyor. Yani Topkapı Sarayı'yla ne alakası var? Unutmayın. Abdülhamit Han dönemi uzun bir saltanattır. 33 yıllık ve devletin itibarını yeniden toparlama amaçlı devletin o hasta adam imajını değiştirme adına ciddi çabaların güdüldüğü bir dönemdir. Cuma günleri Yıldız Sarayı önündeki Yıldız Camii'nin hemen yanında başlayan o büyük cuma selamlıkları gibi padişahın Topkapı Sarayı'nda da yabancılara gövde gösterisi içeren bir takım törenleri söz konusu olmaya başlamıştı. Bunlardan en meşhuru da yılda bir kez gerçekleşen Hırkayı Saadet Dairesi töreniydi. Abdülhamit Han dönemi Topkapı Sarayı'nı iki maddeyle özetleyebiliriz. Bir, padişahın törenleri, dış dünyaya mesaj içerikli törenlerin olduğu bir ortam. İkincisi, sarayın yavaş yavaş müzeye dönüşmekte olduğu bir ortam. Evet, çünkü Osman Hamdi Bey gibi çok özel bir adam Sultan II. Abdülhamit tarafından vazifelendirilmiş. Yani Kültür ve Turizm Bakanı, vakıflardan sorumlu devlet bakanı ne derseniz deyin. Üstün özel yetkiler verilmiş. Geniş Osmanlı coğrafyasının dört bir yanında çalışmalar yapmış, kazılar yapmış ve resmen saraya hazine değerinde, hazineler değerinde tarihi eşya akışı başlamıştı. Fatih Köşkü var, Fatih'in yaptırdığı. Topkapı Sarayı'nın hemen altında, Gülhane'nin hemen üstünde. Fatih Köşkü Müze-i Hümayun olarak anında dolmuş. Sultanım burası yetmiyor deyince Osman Hamdi Bey Arkeoloji Müzesi'nin inşaatı başlamıştı. Alexander Valori'nin mimarisinde önce bir bina, yetmedi ikinci bina, yetmedi üçüncü bina, yetmedi bahçesine bir sanayi nefise mektebi, Mimar Sinan Üniversitesi'nin ilk binası. Bunların hepsi o dönemde yapıldı. Tabi Abdülhamit Han döneminde saray zaten kıymetli ama oraya akan eserlerle kıymeti daha da artınca güvenlik söz konusu oldu. Bir de padişahın ara ara sarayda gerçekleşen törenler ve bu tören sırasında padişahın korunma gereği sarayın etrafına bir takım karakolların yapılmasını gerekli kıldı. Bugün var olmayan Abdülhamit Han dönemi karakolları. Mesela bir tanesi Bağdat Köşkü'nün hemen altındaydı. Siz şimdi Topkapı Sarayı turlarına gidiyorsunuz. Gittiğiniz zaman en fazla arka bahçeye, Enderun avlusunun ara binalarından Kilerhane ile işte o hazine koğuşunun arasından çıkıyorsunuz. Ya da mukaddes emanetlerle hazine koğuşu arasından. İşte burada Bağdat Köşkü, şurada Revan Köşkü, şurada Mecidiye Köşkü. Bunları görüp Sofa Camii'ne bir bakıp dönüyorsunuz. Halbuki Bağdat Köşkü'nün arka tarafında yani onun o taşıma sistemi, ayakları, tonozların olduğu kısma genelde çoğu insan bakmaz. O bahçeye muhakkak geçmelisiniz. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Sofa Köşkü'nün alt tarafıdır. Orada geniş bir havuz vardır. İşte o havuzun yanında Bağdat Köşkü'nün hemen altında bir tarafı kuleli, dendanlı, çok şık bir karakol binası yaptırdı Sultan II. Abdülhamit Han. Ama bu karakol binasını 1916 yılında İttihatçılar Sultan Hamid'i hatırlatıyor diye temellerine kadar yıktılar. Ya kardeşim, bir bina faydalanılsın diye yapılır. Faydası yok diye yıkılır. Bu şahıs yaptırdı diye yıkılmaz ya. İşte ben bunu anlamıyorum. Bu tarafkirlik damarı maalesef bugün de var bizim ülkemizde. Güzel bir iş yapılıyor. Millet işin güzelliğine bakmıyor. Kim yaptı? Hemen ona bakılıyor. Kim yaptı? A şahsı yaptı. Ben o A şahsını sevmiyorum. O zaman o kötü. Ya da kötü bir olay oluyor. O kötü olayı eleştiriyor millet. Kim sebep oldu? B şahsı. Ben onu seviyorum. Seviyorsam o zaman o kötü olayı görmeyeyim, duymayayım, dillendirmeyeyim ya da reddedeyim. Yok canım o kadar kötü değil. Lütfen bu hastalığı bırakalım ya. Bırakalım. Kim yaptı değil. Yapılan iyi mi kötü mü? Bunu konuşalım. Böyle yapmazsa büyüyemeyiz, ben size söyleyeyim. Böyle küçük küçük takılırız yani devlet olarak, toplum olarak. Abdülhamit Han yaptırdığı karakol binasını onu sevmiyoruz diye, onu hatırlatıyor bize diye yıkmak, bunlar doğru şeyler değil. Sonra ikinci bir karakol binası var Abdülhamit Han'ın. O neredeymiş biliyor musunuz? O da Gülhane Parkı. Atatürk'ün heykeli var ya şu an. Atatürk'ün heykeline deniz tarafından bakarsanız onun sağ tarafında. Şu anki Topkapı Sarayı'nın protokol kapısı var.
protokol kapısının hemen sol ön tarafındaymış. O da çok güzel bir bina. Deniz tarafında böyle 2 katlı, kara tarafında tek katlı, böyle 2 parçadan oluşan çok harika, şık bir karakol binası. Ne oldu? Yıktılar. Onu da Cemil Topuzlu yıktırıyor 1912 yılında. Ha bir de bunu güzel güzel anlatıyor. Diyor ki işte bir tane Fransız diyor peyzaj uzmanı falancayı getirdim diyor. O Gülhane'deki diyor bir sürü diyor işte askeri bina, karakol falan vardı. Hepsini yıktırdım diyor. İyi halt ettin. Tövbeler tövbesi ya. Sonra diyor Fransız diyor falancayı çağırdım diyor. Zaten o çağırdığı adam demiş yıkalım bunların hepsini. O da tamam yıkalım demiş. Yıktık diyor. Bütün parkı açtık diyor. Sonra Fransa'dan 20 bin tane ağaç fidanı getirdi o diyor. O 20 bin ağaç dikildi. Gülhane Parkı'nı yaptık diyor. Cemil Topuzlu. Adı vardır İstanbul'da kaç yerde. Ya güzelim tarihi binaları niye yıkıyorsunuz ya? İşte Abdülhamit Han düşmanlığı, iş bilmezlik, Menderes döneminde de yapıldı aynı hatalar biliyorsunuz. Yol yapacağım diye birkaç yüz tane vakıf binası hiç gözünün yaşına bakılmadan bu Mimar Sinan'ın camisiymiş, bu falancanın tekkesiymiş demeden işte taş atma mesafesi ne varsa dümdüz yık at. Bu kafayla adam olunmaz. Yeni eskiye tabi olur. Eğer eski yeniye tabi olur, ben yaptım oldu zihniyetiyle yapılırsa bir yere gelinemez. Bak ben bunları söylüyorum, söylemek zorundayım. Ben masalcı değilim, tarihteki masalları anlatan. Sadece sanat tarihindeki o süsü püsü detayları anlatan yani bir kişi de değilim ben. Tarih ve sanattaki bu derinliği, bu değişimi anlatırken olması gerekeni de anlatmalıyım ki daha güçlü, daha büyük bir devlet ve toplum olalım. Tarihten ders çıkaralım. İkinci karakol oydu. Onu da Cemil Topuzlu ve ekibi yıktı attı. 3 büyük karakol binası vardı. 3. büyük karakol binası bu işte dün gece yangına maruz kalan karakol binası. Şimdi bu karakol binası sarayın tabii ön bahçesinde olduğu için turizm adına yıllardır kullanılıyor. Kullanılmalı mı? Mesela bana bunu sabahtan beri soranlar olmuş. Yani bu tarihi binalar toplum nezdinde hizmete açılmalı mı? Tabii ki açılmalı. Gerekli önlemleri alınarak turizme açılmalı. Sen restore et, kapıyı kitle git. O yapı yine yıkılır, yine yıkılır. Mesela Tire'de çok güzel bir külliye var, Yoğurtçuoğlu. Yani restore ettiler gıcır gıcır bundan 15 sene evvel. Kapıya kilidi vurdular, şimdi gidin görün. O bütün medrese odaları çatlak çatlak. Ben her sene yapıyorum bir İzmir Tire Birgi turu. Yapı berbat durumda ya. İçine insan sok. Kütüphane yap, kültür merkezi yap, Kur'an kursu yap, bir şey yap yani. Kadınlara ait bir etkinlik yeri yap. Ama insan sok içine. Nefes alınsın orada. Yoksa yapı gider. O bina önce Süt verilmişti. Süt orası pastane gibi. İşte Emirgan Süt bir kolu olarak hizmet veriyordu. Gayet de güzeldi. Çünkü Sarıya gidiyor insanlar. Uzun sürüyor. Bakın bir gün sürer Topkapı Sarayı harem turu. O bir gün içinde millet bir yerde oturmak istiyor. Bir şeyler yemek istiyor. Bir dinlenmek istiyor. Siz bu imkanı da sağlamak zorundasınız. Öyle olunca ne oldu? Süt orayı kullandı. Daha sonra orası restorasyona alındı. Restorasyona alınınca da hatta orada kazı yapıldı. Yeni bir namazgah bulundu. Mesela ben bununla alakalı bir video yapacağım size. Daha yapmadım. İnşallah yapacağım. Orası kazı yapıldı. Tarihi namazgah ortaya çıkarıldı. Mesela Abdülhamit Han'ın o sarayın Sarayburnu'na bakan tarafındaki karakolun yanında da bir namazgahı varmış. Kayıtlarda, planlarda hep gözüküyor. O Abdurrahman Şeref Bey'in çizimlerinde falan orada namazgah ibaresini görüyoruz. Orada geçiyor. Bir namazgah da burada varmış ama tabii kıble taşı kırılmış, toprağın altında kaybolmuş. Hepsi bulundu, çıkarıldı. Şu an namazgah pırıl pırıl, kullanıma hazır. Bab-ı Hümayun'dan girer girmez solda şu an yangına maruz kalan karakol binasının yanında sizi bekliyor. O karakol binası Abdülhamit Han'ın en büyük 3 karakolundan biriydi. İkisi İttihatçılar döneminde yok edildi. Bu duruyor sapasağlam ayakta. Hatta kapısında Abdülhamit Han'ın tuğrası var. Tuğranın etrafında da Osmanlı arması var. Abdülhamit Han döneminde yapılmış. Yıktırılan diğer 2 karakolun Abdülhamit Han tuğralı dev Osmanlı armalı kitabeleri nerede? Güzel haberi vereyim. Şükür onlar koruma altında Topkapı Sarayı'nda. Hatta geçtiğimiz şu son 10 yıldır 2. avluda revakların altında sergilenmekteydi. Saray yönetimi onları yeni kaldırdı daha. Onları görebiliyordunuz yani. Ve o kitabeler koruma altında. Karakol binaları günümüze gelememiş olsa da. Ama 3. büyük karakol sağlam ayakta.
Çatısından alev aldı. Gece 2 gibi çıktı yangın. Dün gece 2 gibi çıktı. Hemen müdahale edildi, söndürüldü. Hatta saray yönetimi Milli Saraylar açıklama yaptı. Sabah 9'dan itibaren sarayımız ziyarete açıktır. Hiçbir sıkıntı söz konusu değildir diye. Tabii bu açıklama da bizim yüreklerimize su serpti ama alınacak dersler var mı? Var. Tarihi binalar bir takım hizmet sektörüne açılmalı. İnsanlar gelmeli, etmeli ama teftiş sağlam yapılmalı, iyi kontrol edilmeli. Hele ahşap ağırlıklı bu tarz binaların elektrik sistemleri A'dan Z'ye gözden geçirilmeli. Yani şu ana kadar resmi bir açıklama yok. Elektrik kontağından mı çıktı? Çünkü şu an Konyalı restoran kullanıyor orayı. O restorasyon kazı bittikten sonra, namazgah falan ortaya çıkarıldıktan sonra orası bu kez Sütiş'ten Konyalı'ya verildi. Konyalı restoran normalde sarayın Mecidiye Köşkü'nün saray burnuna bakan tarafını kullanıyordu. Böyle bir restorana sarayda ihtiyaç var mı? Kesinlikle var. Bakın orası restore edilecek diye o restoran oradan çıkarıldı. Birinci avluya kondu. Biz mesela saray turu yapıyoruz grupla. Sabah 10'da giriyoruz. Akşam 5'e kadar gezeceğiz. Bir öğle yemeği molası vermemiz lazım. Milletin takatı kesiliyor, yoruluyor. Öğle molası verilecek bir yer yok. Kafeler var. Ama kahvedir, ufak atıştırmalıktır o kadar. Onun için hakikaten saray içinde yemek yenilecek bir yere ciddi ihtiyaç var. Biz Mecidiye Köşkü'nün orada yeniden bir restoran hizmetinin verilmesini arzu ediyoruz. Grupların böyle bir ihtiyacı söz konusu çünkü. Şu an birinci avluda bu restoran hizmeti veriliyordu. Ama tabii akşam saat 5 oldu mu restoran kilitleyip gidiyordu. Gece 2'de bu yangın hani restoranda yaman yemek yapılıyor ocaktan sıçradı böyle bir durum söz konusu değil. Herhalde elektrik kontağıdır tam bilmiyorum. Böyle bir resmi açıklama yapılmadı. Ama ne olursa olsun tarihi binalar hizmet sektörüne açılır, açılmalıdır. Turizm adına kullanılır ama kim kullanılacaksa çok iyi teftiş edilmelidir. A'dan Z'ye yangın ihtimali olabilecek her şey kontrol edip eğer eski hatlarsa yenilenmelidir. Bu işin şakası yoktur. Abdülhamit Han'ın karakol binası diyoruz bakın lamıcım yok. Peki 3 tane saydım. 2 karakol binası daha var 2. Abdülhamit Han'ın. Bir tanesi Kozbekçileri Karakolu. Nerede? Şimdi Aya İrini var ya 1. avludayız. Alay Meydanı'ndayız. Aya İrini'nin hemen yan tarafında darphane binaları var. Osmanlı'nın saray darphanesi. Darphaneyi de geçin. Arkeoloji Müzesi'ne doğru böyle aşağı doğru bir yokuş iniyor. Ya da Gülhane'den yukarı doğru çıkıyor. Aynı yol. O yokuştan aşağı doğru inerken ya da Gülhane'den Arkeoloji Müzesi önünden çıkarken kemerli bir kapıdan geçersiniz. Yukarıdan iniyorsanız kapı. İşte o Kozbekçileri kapısı orası. Kapıyı geçer geçmez solunuzda o küçük karakol binası duruyor. Aslında oranın çok eski olduğu Abdülhamit Han döneminde yenilendiği düşünülüyor. Dördüncüsü bu. 5. karakol binası nerede söyleyeyim mi? Fatih Köşkü var ya Fatih'in yaptırdı. Hani Arkeoloji Müzesi'nin avlusunda bulunan. Fatih Köşkü'ne çıkın. Fatih Köşkü'nün avlusundan Sarayburnu'na doğru. Bakın yani yandaki Gülhane Parkı'na doğru değil. Öbür tarafa doğru bakacaksınız. Baktığınızda aşağıda ahşap bir yapı göreceksiniz. Çok güzeldir. Deniz tarafından baksanız onun ihtişamı harika. Bir ara sarayın lojmanı olarak kullanıldı. Bir ara güvenlik görevlileri orada kaldı. Bildiğim kadarıyla şu an boş kullanılmıyor. İşte orası da Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yapılmış. Çok güzel günümüze sağlam gelebilmiş bir karakol binası idi. Uzun lafın kısası Topkapı Sarayı'nın Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar uzanan, ondan 2. Mahmud'a, ondan Sultan Abdülhamit Han'a kadar uzanan geniş yelpazede çok farklı binaları var. Bu binaların içinde çok farklı hayatlar yaşanmış, uygulamalar cereyan etmiş, hatıralar silmiş, hatta bazı objeler bunların içine muhafaza edilmiş. Benim en büyük arzum sarayın dört bir yanında ne kadar tarihi eser, bina varsa bunların tamamı halkın ziyaretine bir şekilde açılmalı. Bilgilendirme levhaları konulmalı ve sarayı doğru düzgün gezen insanlar Osmanlı Devleti'nin 5 asır boyunca bu sarayda neler yaptığını, ne şekilde yaşadığını, hangi uygulamalara imza attığını, hangi birimleri nerede konuşlandırdığını ve ne yaptığı için süper güç olduğunu, neyi ihmal ettiği için zayıfladığı ve yıkıldığının cevabını sarayın şahsında insanlarımız öğrenebilsin. Hepinize selamlar, saygılar.